birlikteyiz. Uzun bir zaman oldu. Görüşemedik. Artık buradayım. Sorularınızı cevaplayacağım. Merak ettiğiniz sorular varsa aklınızda sorun. Bilmek istediklerini sorun. Ben de cevaplayayım. Umarım görüşmediğimiz süre içerisinde iyi zaman geçirmiştirsiniz. İyi vakit geçirmiştirsiniz. Tekrardan buradayım. Arkadaşın teki abi bu akşam mutlaka yayın aç dedi. Acil bir şekilde ben de açtım. İşte biraz sizinle sohbet edeceğim. Boksörlerle ilgili olabilir, boks hakkında olabilir. Aklınızda hangi soru varsa bunları cevaplayacağım arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşların yayından haber olmadığı için geç gelebiliyor. Onları da bekleyeceğiz. Zamanım var. İnşallah onlar da erken yayına katılırlar arkadaşlar. Bu arada seste herhangi bir sorun var mı? Sesle ilgili bir problem varsa da söyleyin. Çünkü ben şu an bulunduğum ortam, yani kendi evimden yayın yapmıyorum. Dışarıda bir yerdeyim, il dışındayım. Oradan yayın yapıyorum. Doğal olarak ufak tefek problem yok reis. Tamam kardeşim, sağ olasın. Tamam. Soruları alalım arkadaşlar. Soru yağmuruna tutun. Bütün sorularınızı cevaplayayım. Sonra da gezmeye gideceğim. Yani sizin sorularınızı cevaplamadan da gezmeye gitmeyeceğim. Yani sizi bekledim, inanın. Yoksa çıkıp gidecektim. Ama dedim ki bu akşam ufak bir canlı yayın yapayım. Hem arkadaşlar da bizi YouTube'u bıraktı mı gitti mi daha canlı yayın yapmayacakmış gibi düşünecek mi? Vay ortama bak, hayır seste problem yok. Tamam reis. Fari koron olmuş. Ne düşünüyorsun? Aynen. Tyson Fury koron olmuş. Maç ertelenecek diyorlar, bakalım. Selam abi, nasılsın? İyiyim sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Wolfman. Hoş geldin kardeşim. Conor McGregor düşünürün maçı ne olacak? Yani Conor biraz daha iyi olacak bu maçta. Bunu görebiliyoruz. Maç öncesinde de sanki bu sefer biraz daha iddialı maça geliyor. Yani bakalım, belki iyi şeyler yapar. Ama ne olursa olsun ben McGregor'u hiçbir zaman beğenmiyorum. Dövüşmesini beğenmiyorum. O sadece iyi bir şovmen. Onun gibi kimse bu kadar güzel şov yapamaz. İnsanların ilgisini çekemez. Ama helal olsun. Yani yine de zirvede bir dövüşçü. Demek ki başarılı. Aleyküm selam dedim Wolfman. Bir saniye şunu biraz daha. Arkadaşlar sorularınızı sorun maçla ilgili. Cevaplayalım. Abi bir yandan spor yapıyorum, bir yandan dinliyorum seni, motive oluyorsun bana. Teşekkür ederim kardeşim. Yani şöyle, insanın içindeki, senin eğer kendi içinde spor yapmak varsa senin yanında birinin olmasına gerek yok. Sen zaten spor yaparsın. Doğal olarak ben de öyle. Mesela ben kalkıp sabahları koşu yapıyorum veya sabahları gölge boksu yapıyorum. Benim önümde çıkacağım bir maç yok veya başımda bir antrenör yok. Benim içimde bunu sevdiğim için doğal olarak ben gidiyorum. Kendi sporumu yapıyorum sevdiğim için. Bu da bana iyi geliyor. Ben kendimi iyi hissediyorum. Üvesi izleyen var mı içinizde arkadaşlar? Abi ayağımda menisküs yırtığı var. Egzersiz yapıyorum. Boks idmanı yapamıyorum. Yani ona dikkat et. Yani sağlığından olma var reis. Şimdi arkadaşlar yani şimdi boksla ilgili
bazı arkadaşların yorumları da var. Benle ilgili yaptıkları yorumlar. Yani etkili, yani boksu şöyle bilimsel açıdan çok iyi yakalayan arkadaşlar var. Yani ince detaylara çok dikkat eden arkadaşlar var. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Ringin içerisine girdiğiniz zaman rakiple o anda, yani bilimsellikten falan bir yerde de çoğu zaman uzaklaşıyorsunuz. Katıl butonuna basarak destek olabilirsiniz. Öncelikle bu desteği senden bekliyoruz. Faruk Emre Demir, Ahmet Pazar, Sabahı Bekle, Conor McGregor. Şimdi dediğim gibi yani ringin içerisine girdiğiniz zaman çok da fazla bilimsel derken yani bundan da bazen uzaklaşabiliyorsunuz. Aldığınız bir yumruk veya rakibinizin ters bir taktikle dövüşmesi doğal olarak sizi, yani bilimsellikten hani ayaklarınız da bazen bozulabilir. Ama dediğim gibi ne olursa olsun kontrollü dövüştüğünüz sürece rakibinizden çok nasıl söyleyeyim, çok kontrolsüz bir yumruk yemezsiniz. Doğal olarak da bu da dağılmazsınız. Düşünün, kontrollü dövüştüğünüz zaman gelen yumrukları kontrollü bir şekilde alacağınız için bu da sizi sarsmayacaktır. Doğal olarak maçın gidişatı çok da fazla değişmeyecektir. Bu da bizim de arkadaşlar gelsin. Yani sürekli alışkın olduğumuz, görmek istediğimiz arkadaşlar gelsin. Erdal abinin canı sıkılıyor. Beyler boks konuşalım. Yok, fark etmez. Yani kendi aranızda istediğinizi konuşun. Lomachenko amatör kariyerini başlayan gençler ondan öğrenmeliler. Aynen, Nihat Mehmetov. Yani Nihat Mehmetov gerçekten güzel bir soru sordu arkadaşlar. Şu bir gerçek. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben profta da tamam zirveye geçmiş, zirvede olan boksörler var ama amatör geçmişine baktığımızda profesyonelde çoğunun yani bir Vasil Lomachenko kadar geçmişi yok. Bu da yani bu Vasil Lomachenko'nun örnek vereyim. Teofimo Lopez'le yaptığı maçta onu yenilmesi, daha doğrusu o maçta da yenilmedi de yani doğal olarak resmiyette yenik gözüküyor şu anda. Yani bu Vasil Lomachenko'nun kötü bir boksör olduğunu kesinlikle göstermiyor maçı resmiyette alamaması. Çünkü onun zaten başarıları kesinlikle tartışılmaz. Her başarısını hak ede aldı. Yani söke söke aldı. Düşünün ki Vasil Lomachenko'yu şöyle düşünün. Vasil Lomachenko gerçekten lobileri kıra kıra galibiyetler aldı. Bariz bir şekilde üstünlükler aldı. Doğal olarak benim şahsi fikrim, Vasil Lomachenko bence tarihe geçecek bir boksördür. Bunu da hak ediyor. Uzun yıllarda Vasil Lomachenko ismi unutulmayacaktır. Tabi bundan önceki yaptığı maçlarda da Vasil Lomachenko'nun rakiplerine karşı işte yumruk vurduğunda alta vuruyor işte böyle küçümseyici hareketler yapması. Doğal olarak insanlar bundan bu tarz hareketler beklemiyor. Gayet örnek vereyim. Canelo Alvarez gibi, Gennady Golovkin gibi gayet rakiplerine karşı saygılı. Yani üzerinde o ciddiyet olsun, o duruş, olgunluk olsun istiyor insanlar. Bunun aynısını Teofimo Lopez maçında kendisi gördü. Bu da ona iyi bir ders oldu aslında, Teofimo Lopez maçı. O yenilgi Vasil Lomachenko'ya iyi bir ders oldu. Bundan sonra rakiplerine karşı biraz daha saygılı örnek vereyim davranır. Aldığı maçlarda biraz daha saygılı olur. O yaptığı maçta örnek vereyim Nakatani maçında bunu gördük. Gerçekten iyi bir toparlanma var Vasil Lomachenko'da. Yani o amatördeki ağırlığını şimdi profesyonele de gerçekten taşıdı. Zamanla da daha taşıyacaktır. Daha iyi olacaktır. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla Vasil Lomachenko iyi bir gidişatı var. İnşallah
bu şekilde devam eder. Eski Vasily Lomachenko'yu görebileceğiz birkaç maç sonra. Gerçekten eski hızını, eski gücünü gösterecektir. Zaten Timur Lopez maçında da Vasily Lomachenko sakat çıktı. Gerçekten de korkarak yumruk atıyordu. Çekinerek yumruk atıyordu. Ben zaten hep söylüyorum. Ben ilk defa Vasily Lomachenko'nun hem bu kadar kötü dövüştüğünü hem bu kadar az yumruk attığını gördüm. Son 6 round. İlk 6 round yapacağını son 6 round yaptı. Onda da zaten son 6 round neler yapabileceğini gösterdi. Ring etrafındaki seyirciye de gösterdi. Herkese gösterdi. Vasily Lomachenko'nun boksu bu. Bol yumruk. Bol yumruk attığı sürece gerçekten onun yumruklarına engel olamıyor rakipleri. Çünkü yani takip edilmiyor. Çünkü nereden yumruk vuracağı belli olmuyor. Çok ters yumrukları var. Aynı şey gibi. Callum Smith gibi. Örnek vereyim. Tyson Fury gibi. Gerçekten bunlar kolay boksör değil. Zor boksörler. Hani bazı boksörler vardır. Mesela Canelo Alvarez benim şahsi fikrim. Zor bir boksör değil. Çözülemeyecek bir boksör değil. Çünkü Canelo Alvarez'in yumrukları hep nizami. Vurduğu yumruklar. Ama Canelo Alvarez'in bir özelliği var. Yani yumruk vuracağı zamanlamayı çok iyi ayarlayan bir boksör. Nerede, nasıl vuracağını, hangi yumruğu vuracağını çok iyi ayarlıyor. Bu yüzden zeki ve akıllı bir boksör. Bu yüzden Canelo Alvarez galibiyete her zaman çıktığı maçlarda yakın olan isim oluyor. 30 saniye içinde geliyorum arkadaşlar. Sorularınızı siz sorun. İsmail Nurullah İnanlı. Nurullah hoş geldin. Lomachenko'nun zayıf bir yeri yok. Çok müthiş boksör. Fiziksel olarak. Zaten şöyle. Hoş geldin Nurullah bu arada. Saygılar sunuyorum sana. Şimdi dünyadaki en iyi boks dövüşü Canelo Lomachenko dövüşü olurdu. Lomachenko dövüşü olurdu. Bak burada bir şey söylememiz imkan. Aynen öyle. Abi bugün ayrı bir yakışıklısın. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Gerçekten arkadaşın dediği gibi Vasily Lomachenko ile Canelo Alvarez aynı kilolarda olsaydı ve karşılaşsalardı gerçekten süper bir maç olurdu. Ama bu maçın galibini ben açık söyleyeyim Vasily Lomachenko olurdu. Çünkü ya Vasily Lomachenko şu bir gerçek yani. Canelo Alvarez'den her konuda daha yetenekli. Belki bana katılan arkadaşlar olur. Olmaz bunu bilemeyeceğim. Benim şahsi fikrim o şekilde bir maç olsaydı Canelo Alvarez o maçı alırdı diye düşünüyorum. Pardon. Vasily Lomachenko alırdı diye düşünüyorum. Ama bokstur bu. Her zaman şunun altını çizelim. Kimin ne yapacağı hiç belli olmaz. Canelo Alvarez de güçlü bir boksör. Belki Vasily Lomachenko'ya ters bir yumruk vurur. Maçtan onu düşürebilir. Çünkü hani her yiğidin farklı bir özelliği var. Canelo Alvarez'in de Vasily Lomachenko'nun da. Lomachenko'nun belleri efsane ayaklarında. Arkadaşlar şöyle yani Vasily Lomachenko'nun iyi olmasının sebebi açık konuşayım. Ukrayna. Yani Ukraynalı boksörlerin geneli zaten Canelo siklet düşme ihtimali var mı sence? Yok düşmez. Yani çok zor. Yani siklet düşmez Canelo Alvarez. Çünkü zaten fazla yani kasalı zaten. Şimdi şöyle Ukrayna'da arkadaşlar kim boks yaparsa yapsın yani Ukraynalı boksörlerin geneline baktığınızda hepsinde bir esneklik var. Yani fiziksel olarak esnekler hem de çok farklı çalışıyorlar. Doğrusunu söyleyeyim ben. Ukraynalılar çok farklı çalışıyor. Mesela nasıl? Mesela biz Ukraynalılarla kamp yaptığımızda çok farklı hareketler yapıyorlar. Örnek vereyim yumruk atıyorlar, oturuyorlar, şınav çekiyorlar. Örnek vereyim ringin etrafına gölge boks yaptıktan sonra ayaklarını ringin etrafına yukarı koyuyorlar.
işte zıplıyorlar, tekrar gölge boksuna devam ediyorlar. Yani dediğim gibi Ukrayna boksu çok farklı. Yani çok çeşit. Yani üretiyorlar, çok üretkenler. Yeni bir teknik, yeni bir taktik, yeni antrenman programı, farklı tarzda, farklı stilde çalışma. Zaten Ukrayna boksunu öne çıkartan bunlar. Çok araştırmacılar, çok yenilikçiler. Yani gerçekten mesela Ukraynalı bir tane antrenör mü desem, bir boksör mü desem bir tane makine çıkartmış. Çıkardığı makine de şu. Duvarda bir tane makine var. Düşünün. Siz vuruyorsunuz. Örnek vereyim. 3 dakikayı tuttunuz. 3 dakika boyunca vuruyorsunuz. Sizin performansınızın ne kadar yüksek olduğunu makine gösteriyor. Vurduğunuzda ve ne zaman performansınızın düştüğünü, yani gücünüzün dayanıklılığınız ne zaman bittiğini gösteriyor. Doğal olarak siz de yaptığınız antrenmanlarla o dayanıklılığı onda gösterdiğiniz zaman ringde de aynı şekilde round boyunca o dayanıklılık doğal olarak rakibin üzerinde gösteriyorsunuz. Yani dayanıklılığınızı da bu makine üzerinde test edebiliyorsunuz. Mike Tyson stili şimdi başarılı olmaz. Şimdi ondan daha güçlü ve stiller Lomachenko stili var. Aynen öyle. Yani şöyle Mike Tyson'ın stili zamanında, yani popüler Mike Tyson'da zaten zamanında yenen boksörler var. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Örnek vereyim, Muhammed Ali Clay efsane, Mike Tyson efsane. Yani şimdi şöyle bir şey diyemeyiz. Belki onlardan daha kaliteli, daha yetenekli, gözle görünmeyen, örnek vereyim, Küba'da, Ukrayna'da, Rusya'da belki birçok boksör var. Ön plana çıkmayan, daha yetenekli. Biz şimdi şunu diyemeyiz. Yani onlardan daha iyileri yoktur diyemeyiz. Onlar zamanın yaptıklarıyla, örnek vereyim, söylediği sözlerle, eylemleriyle ön plana çıkmış iki ismi. Bunu Amerika'da boks yapan hangi ismin ön plana çıkmadığını gördünüz. Yani doğal olarak Amerika'daki bir boksör kim olursa olsun bir şekilde ön plana çıkıyor. Çünkü Amerika lobisi güçlü bir lobi. Yani burada da görebiliyoruz bazı şehirdeki boksörlerin bir şekilde sporcuların ismini sanal alemde olsun veya birçok platformda çok görüyoruz. Ama farklı bir şehrin sporcusunun başarılı da olsa ismini çok fazla duyamıyoruz. Çünkü dediğim gibi bazen lobiler sizi ön plana çıkartmayacak. Lobiler istediği boksörü medyanın önüne sürer ve ne derler? Bunu iyi bir şekilde reklamı yapılacak. Bitti yani. Canelo Alvarez süper reklamı yapılıyor. Örnek vereyim Teofimo Lopez. Örnek vereyim Gervonta Davis. Örnek vereyim Ryan Garcia. Gerçekten dünya üzerinde bu boksörlerin çok iyi reklamları yapıyor. Bunun önünde de mesela çok iyi yakaladılar. Kimi yakaladılar? Gamboa'yı. Gamboa'nın en kötü olduğu zamanda gerçekten bütün boksörler doğal olarak Amerikalı boksörler Gamboa'yla maç yapıp Gamboa gibi bir boksörü, olimpiyat şampiyonu olmuş bir boksörü, dünyanın hayranlıkla izlediği bir boksörü geride bırakıp hani kendi hanesine Gamboa'ya yenilmiş, yenilgi tattıran bir boksör olarak bir çizgi çektirdi. Bu da onların etiketini bir şekilde yükseltti. Bunu yapmak önemli ama dediğim gibi biz her zaman ayağa kayıp düşenin değil, ayağa kayıp düşenin yanında olacağız, güçlünün değil. Önce bir onu kaldıracağız. Önce biz Gamboa'yı kaldıracağız. Sonra diğerlerini konuşuruz. Mike Tyson stili tam eski stil. Aynen yani Mike Tyson şöyle arkadaşlar. Herkesin iyi bir dönemi vardı. Mike Tyson'ın da o zamanlar iyi dönemiydi. Doğal olarak da Mike Tyson ne yapıyordu? O süreçte çok iyi performans, aparkatlar özellikle de o zamanlar tabii yaşı daha geçti. Örnek vereyim, vücudu çok daha iyi refleks veriyordu ve belleri esnekliği, o çalışması doğal olarak Mike Tyson'ın o güçlü aparkatları yani yaptığı knockoutlar bir anda Mike Tyson'ı yukarı taşıdı, zirveye taşıdı. Tabii bunun Mike Tyson'ın bu kadar dünyada isminin duyulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Muhammed Ali Clay'e olan hayranlığı, yakınlığı. Mike Tyson'ı da bugün dünya üzerinde efsane yapan bence en önemli faktörlerden bir tanesi.
Muhammed Ali Clay isminin yanında yer alması. Abi Crawford Josh Taylor maçı 2022 başında olacak. Taylor'da çok severim ama Crawford'da yenecek adam yok. Şöyle şunu söyleyeyim. Taylor aslında kötü bir boksör değil. Crawford da güçlü bir boksör. Yani ring içerisinde bazen şöyle bir şey yapıyor. Sanki Crawford ilk 4-5 round ringde yok. 6. ve 7. roundda öyle bir şey yapıyor ki rakiplerine psikolojik olarak, örnek vereyim, dilini çıkartıyor. Farklı hareketler yapıyor. Doğal olarak onların bir şekilde psikolojikmen onları etkiliyor ve bir anda prese başlıyor. Rakiplerini bir anda bozabiliyor Crawford. Bu yüzden Joseph Taylor Crawford maçı gerçekten çok çekişmeli maç olur. İkisi de inatçı, vazgeçmeyen iki boksör. Boksu da iyi biliyorlar. 2022'de olursa çok iyi olur. Gerçekten efsane bir maç olur. Güzel bir maçta izleriz. Abi Taylor'ın aparkatları çok iyi ama Crawford uğraşamaz. Uğraşmaz. Aynen, Taylor aparkatlarını ben daha önce Taylor'la ilgili yorum yaptığımda söylemiştim. Aparkatlarını gerçekten çok etkili, çok iyi vuruyor diye. Erdal abi, hiç ilaç kullanmak istemiyorum. Tekvandocuyum. Profesyonel yapıyorum bu sporu. 5 kilogram var. Şu arkadaşın yorumuna bir bakayım çünkü önemli bir şey söylüyor. Uzun yazmış. Sonra ona geri döneceğim. Crawford yorumuna geri döneceğim. Ama bende de şöyle bir şey var. Bu yorumlar, bir saniye. İlaç kullan, proje yapıyorum. 20 gün sonra maçım var. 54 kilograma gireceğim. Nasıl veririm abi? Gün 30 dakika koşu. 54. 5 kilogram var. 20 gün sonra maçım var. 54 kilograma düşüş veririm. Bugün 30 dakika koşu, 30 dakika bisiklet yaptım. Şimdi şey yap. Altına bir tay giy. Altına bir tay giy. Nasıl söyleyeyim? Yediklerini şöyle. Elma ye. Karpuz ye. Çünkü elma, karpuz senin doğal olarak vücuda orantılı bir şekilde su dağıtıyor. Karpuz da zaten karpuz yediğin zaman hem sana dokluk hissi verecek. Eve bir karpuz al. Akşam da yatarken bir kase yoğurt ye veya bir çorba iç. Çok fazla ekmeğe banma. Yani kiloyu yavaş yavaş düş. Birden düşme. Çok rahat bir şekilde düşersin. İlaca gerek yok. 5 kilo hiçbir şey değil. Onu söyleyeyim. Sadece şey yap. Biraz nasıl söyleyeyim? Tempolu koş. Örnek vereyim. 3 dakika tut. Son sürat koş. 3 dakika boyunca. 1 dakika dinlen. Tekrar bir 3 dakika daha koş. Bu şekilde vücudundan zaten ter çıkacak. 5 kilo hiçbir şey değil. Çok küçük bir kilo yani. Onu söyleyeyim sana. Ben 8, 9, 10 kilolar verirdim yani. Belki daha fazla. Yavaş yavaş düş kilo. Yavaş. Dediğim gibi karpuz ye. Akşam yatarken de yoğurt ye. Hem yoğurt seni rahatlatır. Hem susuzluğunu giderir. Örnek benim, çok fazla su içmezsin. Ya sudan da su iç ama çok fazla değil. Tamamdır abi, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol Abdullah Yallah. Dediğim gibi sakin ol. Yani kafanda işte kilon var, böyle çok fazla sorun haline getirme. Yavaş yavaş 500, 1,5 kilo, 1 kilo bu şekilde düş. Bol bol telle Abdullah Reis. Yediklerini hep örnek vereyim, gram gram hesabını yap. İçtiğin bir çorbanın sudan son günlerde kesilecek zaten. Sudan çok fazla değil de yavaş yavaş. Yani yavaş abi, 1 saat koşuları rahat şekilde yapmaya başladım. 5 kilogram 1 saatte durmadan koşuyorum ve ip atlama süremi artırıyorum. Hatta şu an ip atlayacağım.
Güzel. Arkadaşlar boks artı koşu. Onu söyleyeyim. Kondisyon artı koşu. Tabii bu koşuların ne var mesela? Bir dayanıklılık koşu var. Örnek vereyim, bir saat o koştuğunuz dayanıklılık. Sonrasında çabukluk koşusu var. Sonrasında nasıl söyleyeyim, jog koşusu var. Sonrasında roundlu koşular var. Yani bunların hepsi tabii bu bölüm bölüm ayrılıyor. Bunu zamana yaymak gerekiyor. Yani örnek vereyim, maçın hangi tarihte? 4 ay sonra, işte 2 ayını örnek vereyim dayanıklılık, son veya 3 ayını dayanıklılık, işte güç, son bir ayını hıza, yavaş yavaş bu şekilde yap. Abi üretmeye artırıyorum, bir dakika atlayamıyorum. Ha, Crawford ha. Şimdi pardon, Crawford'u unuttum, doğru. Yorumun yapıyor. Aynen, bir saniye. Crawford şöyle arkadaşlar. Crawford aparkatlarını iyi vurabilen bir boksör, ama dediğim gibi her boksöre istediğiniz yumruğu vuramazsın. Mesela Josh Taylor'a vurdu ama Crawford'a bakalım aynı aparkatları vurabilecek mi? Crawford buna müsaade edecek mi? Doğal olarak örnek vereyim, çok ayakları da çok kötü değil. Mesafeyi çok iyi ayarlayabilen bir boksör Crawford. Bu yüzden Josh Taylor Crawford karşısında bu yüzden zorlanabilir. Çünkü hem iyi savunma yapan ve çok akıllı ve kurnaz bir boksör Crawford. Bu yüzden Josh Taylor'ın işi Crawford karşısında zor olabilir. Ama şu bir gerçek, maça baktığımızda iki boksör de birbirlerine teknik yetenek olarak çok uzak değiller. İkisi de birbirlerine yakınlar. Yani bu maçta da ne olacağı belli olmaz, ama şu bir gerçek, karşısındaki boksör, Crawford denilen boksör yani dayanıklı bir boksör, vazgeçmeyen bir boksör ve de yenilgiye alışkın olmayan bir boksör. Bu yüzden Josh Taylor'ı zor bir maç bekliyor. Yani Crawford'la karşılaşırsa.
soruları alalım arkadaşlar. Sadece sınavlar değil, soruların geleceği söz konusu. Acaba? Crawford'un yenileceğini hiç düşünmüyorum. Hırsa hayranım. Abi Crawford'un bu dünyada değil. O adamdaki hırsa hayranım. Crawford yenileceğini hiç düşünmüyorum. Abi kimse yok. Aynen öyle olsun. Şimdi şöyle yani Crawford belki yenileceğini düşünmüyorum derken yani yenilmeyen boksör yok. Yani dünyanın birçok dünyadaki birçok kaliteli iyi boksörler, efsane olan boksörler yenilgi tattı. Yani bunlardan bir tanesi Crawford da olabilir. Belli olmaz ama şu bir gerçek. Crawford kolay kolay maç vermeyen bir boksör. Savaşçı bir boksör. Ama dediğim gibi boksta her zaman şu bir gerçek yani. Her şey bir yumruğa bakıyor. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Yani hiç mesela örnek vereyim. Joseph Taylor'ın da yaptığı maçta, Ramirez'e yaptığı maçta Ramirez favori gibi gözüküyordu. Ama demiştim aparkatlarını çok iyi vuruyor Taylor diye. Doğal olarak da Taylor maç aldı. Crawford maçında da sürpriz yaşayabilir miyiz? Yaşarsak da ben şahsen şok olmam. Çünkü boksta her zaman şu var. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsun hiç ummadığın bir boksör maç alabiliyor. Gerçekten abi o kadar fuzuli insanları takip ediyorlar. YouTube'da hakikaten takip edilmiyor. En fazla takipçi olan insanlar. Ya işte şöyle Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani boksa verilen değer bu yani işin açıkçası. Yani hepsi öyle. Yani bütün mesela boks kanallarına bakın. Hepsi öyle yani. Yıllardır bu işin içerisinde olanlar var. Gerçekten çok uzun yıllar. Örnek benim hepsinin takipçisi çok az. Aynı şekilde bizim de öyle. Ama şu bir gerçek. Biz bu işi seviyoruz. Yani boksla ilgili konuşmayı seviyorum. Ben farklı videolarda atabilirim. Zaten ben sığınmak istediğim videoyu da kanalıma atarım. Kimse bana niye bu videoyu atıyorsun deme gibi bir lüksü de yok. Ama şu bir gerçek var. Biz boksu seviyoruz. Boks hakkında konuşmayı seviyorum. Doğal olarak sevdiğim şey hakkında konuşurken de yani çok fazla kişi olmuş olmamış önemli değil. Ama tabii ki örnek vereyim 10 kişi de olsa 15 kişi de olsa bana yetiyor. Ondan sonrası örnek vereyim bence zaten çok fazla kişi olduğu zaman sorularına da yetişemiyoruz yani göremiyoruz yani sorularını. İşte diyor abi o soru sordum diyor görmüyorsun diyor işte kızanlar da var. Dediğim gibi yani ilerleyen zamanlarda öyle şey oluyor ki mesela bazı boksörlerin maçları oluyor. Çok fazla kişi bir anda canlı yayında oluyor. Çoğu arkadaşın sorusunu cevaplayamadığım zamanlar oluyor. Ama şimdi de örnek vereyim. Zamanımız var. Örnek vereyim. Her soruya cevap verecek şimdi zamanım var. Gerçekten ben gezmeye gideceğim. İnanın arkadaşın teki abi canlı yayın aç dedi. Ben de sırf bunun için açtım. Çünkü burada da arkadaşlar var. Doğal olarak her akşam canlı yayın açtığımda sohbet ettiğim, konuştuğum, boksu anlattığımız, boksla ilgili konuştuğumuz arkadaşlar. Doğal olarak bu da sanki hani bir sorumluluk almak gibi bir şey yani işin açıkçası. Ben de yani bunu bir nevi yerine getiriyorum. Bir nevi arkadaşların merak ettiği sorulara elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Tabii şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani şunu arkadaşlar diyor mesela abi diyor örnek vereyim. Hep boksla ilgili konuşuyorsun, anlatıyorsun. Hani dövüş diyor. Yani biz seni ringde görelim. Hani tam net olsun. Yani tam garanti olsun yani bu anlattıklarını bakalım yapabiliyor musun? Gerçekten yani dediğin kadar sen bu boksta bilgili misin, iyi misin diyenler de vardır ama şöyle bir şey benim zaten geçmişte maçlarım var. Bundan yani şüpheniz zaten olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani maçlarımı izlediğinizde bundan sonra da olur iyi bir teklif alırsam ben de iyi bir hazırlık dönemine girerim. Eski formumu yeniden yakalayamayacağımı zannetmiyorum. Yeniden yakalarım. Çünkü şu bir gerçek ben kendi vücudumu biliyorum. Vücudum çok çabuk toparlanıyor. Çünkü sigara yok, alkol yok, spor yapıyorum. Boksta da
bokstan da uzak değilim. Her zaman vücudumu diri tutmaya çalışıyorum. Çünkü barfiks, şınav, mekik, yüzme yani şey değil yani çok da boşlamadım. Bunu söyleyeyim. Dediğim gibi karşımda önemli iyi bir maç olursa ben de o derece sıkı çalışırım. Bir saniye. Gerçekten abi o kadar Crawford'a düzgün bir rakip çıkmadı diye düşünüyorum. Bir tek Gamboa olabilir. Errol Pacman'la ya da Sean Porter'la dövüşmesi lazım. Aynen öyle. Bir saniye. Reis sence Floyd Crawford olsa kim kazanırdı? Floyd kazanır. Kesinlikle Crawford. Yani Crawford şöyle arkadaşlar yani Crawford iyi bir boksör. Ya zaten şimdi şöyle işin açıkçası Tyler kötü bir boksör mü? Crawford iyi, Tyler kötü mü? Tyler da iyi. Tyler da kemer sahibi. Boksörü yendi daha yakın bir tarihte. Crawford da iyi, Floyd da iyi, Canelo da iyi. Yani zaten konuştuğumuz boksörlerin hiçbiri zaten kötü değil. Hepsi iyi boksör. Yani biz onları kötü deme şansımız yok. Çünkü dersek bile hani şöyle bir şey olur. Bizde bir bilgisizlik veya eksiklik vardır. Ama ben şunu her zaman söylüyorum. Boks her zaman sürprizlere açık bir spor ve her zaman her boksör yenilebilir. Her zaman hiç ummadığınız bir boksör galibiyet getirebilir. Beklemediğiniz banda. Bu yüzden bunlar her zaman açık olun arkadaşlar. Yoksa şunu beklemeyin. Örnek verin. Kafanızda bir isim var. Sevdiğiniz, tuttuğunuz bir isim. İşte bu kesin bu maçı örnek verip dünyada birçok Tyson Fury hayranı var. Deontay Wilder'da. İşte diyor ki bu maçı kesin Tyson Fury alacak. Örnek vereyim. Büyük bir kitle gerçekten bu şekilde yani kesin yenecek diyor. Ama düşünün ki bir kitle de var. Deontay Wilder bu maçta Tyson Fury'nin işini bitirecek, knockout edecek diyenler de var. Ama şuna emin olun, boks sürprizlerle dolu. Tyson Fury'nin kesin alacağına inanan kişiler bu maçta bir anda şoke olabilirler. Veya Deontay Wilder'ın alacağına inananlar da onlar da şoke olabilirler. Boksta hiç belli olmaz. Her zaman benim söylediğim bir söz var. Son gong sesi çalmadan kimin galibiyet alacağını bilemeyiz. Çünkü gelecek bir yumruk knockout yumruğu olabilir ve maçı o saniyeye kadar önde götüren bir boksör bile alacağı ters bir yumrukla yerden kalkamayıp maçı kaybedebilir. Bu yüzden boks bu arkadaşlar. Yani boksun özeti bu işin açıkçası. Ben mesela gerçekten çok boksör gördüm. 2 round boyunca üstün, son round işte ters bir yumruk alıyor veya bir anda dağılıyor ve ondan sonra rakibi ard arda onun o dağılmasını fırsat bilip 2 roundda aldığı bütün puanların gerisinde bırakıyor son round rakibini. Gerçekten boks çok farklı bir spor. Bu yüzden de zaten insanlar boksa ilgi duyuyor. Boks dünyada bu yüzden çok konuşulan bir spor haline geldi son zamanlarda. Tabii bunun önemli sebeplerinden bir tanesi işte Floyd Mayweather'dı, Canelo Alvarez'di, Tyson Fury, birçok boksör, Crawford. Bunların maçları dünyada gerçekten izleniyor ve bekleniyor. Bu boksörler yeniden boksu dünyada fitilini ateşledi. Özellikle de Canelo Alvarez maçları dünya boksunu yeniden tetikledi diyebilirim. İki oranda aynı. 5'e 10 ve 60'a 120. Sen ne bakıyorsun? Ne oluyor orada? Miran, onlar ders çalışmak için geldi. Dışarı. Dışarı. Çok ol çabuk. Galiba benim beynim bedenimden daha kalın kardeşim. Yalnız değilsin kardeşim. Ateş, başaramazsak Bayan Matur saygınlığını yitirecek. O da 9F sınıfının bütün okul için alay konusu olacak. Başta da Bay Batya için. Sence abi 31 Temmuz'da Avni ne yapar?
bilemem. Yani iyi hazırlanırsa rakibine karşı üstünlük sağlar. Rakibi de zaten söylemiştim. Çok iyi bir boksör değil. Avni o maçı alabilir yani bence. Yani bence rahat alacağını düşünüyorum o maçı. Kaybederse de yani şok olmam. Ben boksta hep şöyledir bende yani. Ben bir favori söylerim ama söylediğim favori kaybetse de şok olmam. Çünkü boks bu. Yani diğeri de kazanabilir. Öbürü daha hırslıdır. Örnek vereyim. Daha çok çalışmıştır. Daha çok ister. Kazanır. Bundan önceki Hurt maçında yani Hurt belki de en favoriydi o maçta ama rakibi gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. 12 round boyunca durmadı. Doğal olarak da Hurt'e hak ettiği bir dersi verdi. Maçı kazanmasını bildi. Bu yüzden boksta her zaman şu bir gerçek arkadaşlar. Çalışan kazanır. İsteyen kazanır. Bu yüzden mücadeleyi elden bırakmayacaksın. Her maça örnek vereyim final havasında çıkacaksın. En güçlü rakibin havasında çıkacaksın. Ringde ne olursa olsun, rakibin kim olursa olsun yani en iyi boksörün karşısına çıkarmış gibi hazırlanacaksın o maça. Ama en azından sizlerin durumu anladığınıza sevindim. Yazmaya başlayabilirsiniz. Efendim, soru kağıdı bu mu? Bunlar aynı sorular değil. Tamamen farklı. Saat kaç? 7:44. Aşk atılan imza. Ona doğru arkadaşlar gelir herhalde. 10-10.30 gibi katılım yoğun oluyor. Biraz daha bekleyelim. Yandık ya. Getir Yemek haftanın golünü sunar. Bu hafta hücumda McDonald's var. Big Mac'li ve McChicken'lı çift Bir saniye şuraya alayım şunu. Soğan halkalı menü 39.99'da sadece Getir Yemek'te. Yeniliğe acıkanlara Şöyle alayım. Şimdi biraz daha iyi oldu gibi. Nasıl yani? Aynen şimdi biraz daha iyi oldu. Şimdi soruları alalım arkadaşlar. İnternette sıkıntı yok herhalde. Bundan önceki süreçte internet gidiyordu. Ama şimdi internet biraz daha iyi. Kesinti olmuyordur internette. Seste de sıkıntı yok. Her şey yolunda aslında bugün. o zaman al şu getirme ücretini. Bu yorumlar neden bana gelmiyor? Ben onu anlamıyorum. Yorum mu yok? Arkadaşlar 10.30'a kadar canlı yayın yapacağız. 10.30'da iyi bir katılım olmazsa yani arkadaşların çoğu gelmezse doğal olarak canlı yayını kapatacağım. Ben de biraz gezip sonrasında buraya mekanıma geleceğim. İnşallah arkadaşlar işi gücü olanlar işlerini güçlerini hallederler.
Yani doğal olarak gelirler ama işleri olanlar da doğal olarak gelmeyecektir. Zamanı olmayanlar, tabi onlara da saygımız sonsuz. Eski yatağınızdan kurtulmak için bu kadar uğraşmayın. Abi orada mısın? Abi bak bir saniye. Abi mesajları görmüyor mu? Yo şimdi geldi bir saniye. Abi yorumları okuyor mu? Evet okuyorum. Bir saniye. Abi Gervonta Davis'in rakibi kim olmalı sence? Ya da kimi seçerler rakip olarak? Bence kim olmalı biliyor musun? Yani bir Thiago Lopez'le Vasil Lomachenko'yla yapması gerekiyor. Benim şahsi fikrim gerçekten ikisinin maçları süper olur. İkisiyle de yapsa olmalı sence kim seçilir? Abi yorumlar okuyor mu? Okuyorum abi sordum ben. Görmüyor mu? Şimdi gördüm yorumlar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi hepsini bakıyorum. Avni peki iyi hazırlanıyordu. Bakalım ne yapacak inşallah. Buradayım. Şimdi sorabilirsin. Şahsen yenden sor kardeşim. Sormak için sor. Bir saniye. Selamlar abi. Mustafa Okan. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Abi taşındık mı? Yok taşınmadım. Sadece küçük bir gezintiye geldim. 1550 liradan başlayan fiyatlarla. Taşınmadım daha önce. Taşındığım zaman size haber vereceğim. Yemek sepeti pizza ayında pizza keyfiniz uzuyor. Yemek sepetiyle uygun fiyatlı harika pizzalar hemen evlere geliyor. Abi Beterbiye Canelo maçına Pizza Hut'ta yorumun nedir? pizza ve bir Beterbiye Canelo maçına yorumum nedir? Canelo alırız, o maçı alır. Benim şahsi fikrim rahat alacağını düşünüyorum ben. Beterbiyev'den Canelo Alvarez maçı. Çünkü Beterbiyev eski Beterbiyev değil. Yani çok fazla ağırlık çalışıyor. Çok fazla kendini kitlemiş. Çok fazla güce dayalı antrenman yapıyor. Bu yüzden bu da onun yavaşlamış. Hem esnekliğini götürmüş. Bu onun için sıkıntı. Bir saniye. Abi bu aralar pivot ve manevra çalışıyorum. Tamam güzel çalış. Şeyi çok izle bak. Yan partileme var. Yan partilemeyi çok iyi izle. Yan partilemenin ayakları çok iyi. Gamboa'yı çok izle. Guillermo'yu çok izle. 2004 olimpiyatlarında gerçekten bu boksörlerin ayakları çok iyi. Kübalı boksörlerin aynı o şekilde yapmaya çalış ayaklarını. Abi Hakan abi milli takım antrenörmüş. 2014 olmuş milli takım antrenörü. 2014'te milli takım antrenörü olmuş. Doğrudur. Abi Canelo'yu sana dediğim insan rahat yener. David Benavidez Canelo'yu yenecek. Adamın bir özelliğinin çok iyi olması lazım. Bu adamın güç özelliği çok iyi. Ya şöyle David Benavidez tamam iyi ama karşısındaki boksör yani bir Canelo Alvarez'e David Benavidez istediği yumruğu vuramayacak. Bu da bir gerçek yani işin açıkçası. Yani Canelo Alvarez zeki, akıllı bir boksör. Yani bir şekilde aklıyla, zekasıyla David Benavidez'i de geride bırakacağını düşünüyorum ama zor bir maç. Kolay bir maç değil. Bu bir gerçek. Yani David Benavidez Canelo Alvarez için hani kolay bir maç değil. Canelo Alvarez'i çok zorlayacaktır. Almak için kendini çok göstertecektir. Ama kolay kolay maç yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Canelo Alvarez'de şöyle bir şey oluyor. Bir bakıyor hani biri çok istekli olduğu zaman vallahi maç yapmıyor. Abi Avni Manita yapmış galiba. Kamp döneminde stres yaratmaz mı? Yo belki iyi gelir bilemeyiz. Yani yapsın. Sonuçta herkesin bir hayatında biri var. Onun da illaki olacaktır. Herkesin hayatında biri olacaktır. Tabii sizin de yoksa siz de hayatınızda birini alın yani. Boş durmayın öyle yalnız olmaz. Hayat yalnız geçmez. 50 liradan başlayan fiyatlarla Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Üstelik bölge özel peşin fiyatına 9 taksit satışta. Abi Manita'da boksör Paiga Vanzat. Doğrudur. Güzel.
Kesinlikle David Benavidez Canelo'yu yenemez. Benavidez kontra ataklara açık ve çok açık dövüşüyor. Ve Benavidez knockdown olduğu maçı da var. Yani işte diyorum yani şunu söyleyeyim. Canelo Alvarez'in en büyük özelliği disiplinli oluşu. İkinci bir özelliği rakiplerinin gerçekten o an o etkili vurduğu yumruğun gücünü biliyor. Rakibine bıraktığı hasarı biliyor, etkiyi biliyor ve ondan sonra rakibinin o hasar aldığını çok iyi hissediyor. Yani onun gözlerine öyle bir bakıyor ki rakibinin ve elini kolunu sallayarak ne yaptı mesela? Maçında. Canelo Alvarez Billy Joe Saunders maçında ne yaptı? Rakibine o yumruğu vurdu ve rakibinin kötü bir duruma düştüğünü anladı. Nasıl ellerini açtı, rahat bir şekilde rakibin üzerine gitti. Canelo Alvarez'in zaten en büyük özelliği bu. Rakibine bir tane yumruk vurduğu zaman, onu oturtturduğunu anladığı zaman hemen gözünün içine bakıyor rakibinin. Yani rakibinin o an maçtan koptuğunu anlıyor. Doğal olarak pres yapıyor ve maçlarını bu şekilde rahat bir şekilde alıyor. Bir saniye yorumlara bakacağım arkadaşlar. Fatih Kocan. Plan fazla reklam parası istemiş. Sorun olmuş Canelo ile maç yapması. Yani Plan zaten Canelo Alvarez için kolay bir rakip. Onu söyleyeyim. Zor bir rakip değil. Canelo Alvarez'in rahat alacağı maçlardan bir tanesi. Mustafa Okan. Walkman dostum. Bir saniye. Olmasın arasında. Şahset Engin. Abi 3 sorun var. Bir de yorumlarım Canelo vs. Bir saniye. Abi 3 sorun var. Bir de yorumlarım Canelo vs. Plant karşılaşmasını istemiyorum. Canelo vs. Eubank veya Canelo vs. Carlo maçını istiyorum. Bu maçların atmosferi nasıl olur? Bence de çok iyi olur. Aynen ben de Canelo ile Caleb Plant'in karşılaşmasını istemiyorum. Senin dediğin gibi dediğim boksörlerle karşılaşsa gerçekten enerjisi daha yüksek olur. Daha heyecanlı maçlar olacağını düşünüyorum. Ben seninle hemfikiriz dostum. İkinci sorum Floyd ekibi Davis'e hangi rakibi seçecekler? İşte onu bilemeyiz. Onu bilemeyiz. Onlar bulur yine bir rakip ona. Yenebileceği bir rakibi bulurlar. Volkman. Kesinlikle yenemez. Aşırı açık dövüşüyor. Akıllı bir insan Canelo. Benavidez maçının sonucunu çok iyi bilir. Zafer çıkacak kişi Canelo'dur. Bence de hemfikiriz yani bu konuda. Üçüncü sorum Timo Lopez Kambosos karşısında risk taşıyor mu? Bence risk taşımıyor. Yani bence Lopez alacak diye düşünüyorum ama hiç de belli olmaz. Çünkü hem fizik olarak Lopez'in kolları çok uzun hem de Lopez dikkatli bir boksör ama Kambosos da güçlü, vazgeçmeyen bir boksör. Yakından iyi vuran bilen bir boksör. Bu yüzden bakacağız o maçta neler olacak. Ama galibiyete yakın olarak Timo Lopez'i görüyorum işin açıkçası. Abi Davis vs Garcia veya Haney sağlam gider. Ya Gervonta Davis Garcia maçında şunu söyleyeyim. Eğer Garcia'ya Davis iyi bir çarparsa emin ol daha yerden kalkamaz çünkü Garcia'nın zayıf. Kafa zayıf. Ama Gervonta Davis'in güçlü, dayanıklı bir boksör. Haney fena değil. Haney maçı iyi olur. Davis Haney maçı iyi olur. Haney'in çene sağlam. Liniers Loma'yı 2 kere Haney'in çene sağlam. Liniers Loma'yı 2 kere KO etti ama Haney'i edemedi. Yok Haney de yaptı. Haney de çarptığı zamanlar oldu Liniers'ın. Gerçekten Liniers'ın bazen öyle bir denk getiriyor ki öyle bir zaman ayarlıyor ki öyle bir çarpıyor rakipleri de nereden yumruğun geldiğini anlamıyor. Mesela bazen bakıyor Liniers öyle yumruklar alıyor yani almayacağı yumruklar alıyor. Bazen de rakiplerini öyle bir ana getiriyor ki yakalıyor. Rakipleri de ne yapacağını şaşırıyor. Öyle yumruklar vuruyor bir anda. Farklı bir boksör Liniers'ten.
Gözlerim kapanıyor. Yorgunluk var. Abi bugün antrenman mı yaptın? Ha, ben bugün antrenman yapmadım da ben bugün çok yürüdüm. Çok gezdim. Bu yüzden bacaklarım fena bitik. Birazdan yine çıkacağım. Yine yürüyeceğim. Doğal olarak da bütün enerjim bitecek. Ryan Garcia, çene, cam, Davis onu komaya sokar. Emin ol Davis sadece 2 roundla üstünlük kurar. Sonra Davis'i %100 yatırır, emin ol. Volkman aynen şöyle, yani Davis'in yumrukları çok tehlikeli. Sadece Garcia'nın bir avantajı var. O da boyu, yakalanmaması gerekiyor. Gervonta Davis'in o güçlü yumruklarını yememesi gerekiyor. Eğer o güçlü yumruklarını yerse doğal olarak yani ayakta zor durur. Yani kendisini geri çekip elinden geldiği kadar Gervonta Davis'i kendinden uzak tutması gerekiyor. Yaklaştırmaması gerekiyor. Yani onunla kolay kolay kırışmaya değil de ona böyle uzaktan çok etkili yumruklar vurması gerekiyor. Ama yakına sokarsa kelle gider. Abi şimdiki ağır sikletler tırt ve abi tıraş talk yapıyorlar. İcraat yok. Senede anca bir maç yapıyor. Aynen öyle. Yani ağır sikletlerde beklenilen performansların çok gerisinde ağır sikletler. Bu yüzden bizde elde avuçta ne var onlarla yetiniyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani boks artık ağır siklette gerçekten beklediği kalitede değil. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda birkaç tane ağır siklet çıkarsa böyle sağlam, ağır sikletlere ateşlerse doğal olarak ağır sikletlerde eski kaliteyi inşallah yeniden görürüz. Abi ayak mesafem iyi ve vuruşlarım iyi oldu. Senin dediğin gibi yapıyorum. Salonda da çok yavaş yavaş kendime geliyorum. Eski Fatih'e geri döndü. Bu güzel yani. Dediğim gibi sen benim söylediklerimi yap. Ayaklarım da iyi olur. Boksun da iyi olur. Yani her şey şu değil arkadaşlar. Yani ben anlatıyorum. Mesela ben size iyi anlatıyorum. Bu işin özünü, bu işte yapılması, ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Önce zaten boksu önce anlamanız gerekiyor. Boks ne? Boksu anlamadan abi illaki yiyecek. Ryan Garcia'nın defansı da yok. Sadece saldırıya odaklı oynuyor. Aynen öyle. Aynen. Arkadaşlar 2-2-4. Ayağınız yoksa boks yok. Ayaklarınız iyiyse boks var. Ayakları olmayan boksör benim gözümde boksu öğrenmemiştir. Ayaklar. Çünkü şöyle, sen rakibinden kaçacaksın, seni kaçıracak ayakların. Rakibine yumruk atacaksın, rakibini yakalayacaksın ayaklarınla. Ayakların iyi olmazsa rakibin kaçıyor, nasıl yakalayacaksın? Ayakların hem çabuk olacak, rakibini yakalamayı bilecek, birbirine dolanmayacak. Örnek vereyim, o an rakibin atak yapıyor sana. Bellerinde kaçıp, ondan sonra buradan alıp, buradan kaçıp, önden iskif yapıp, yani bellerin bu şekilde bak. Bellerin mesela ne yapıyor mesela? Ayakta göstereyim. Vasil Lomachenko ne yapıyor? Vasil Lomachenko bir saniye. Yazmayı bırakın dedim. Süre doldu. Sınav bitti. Vasil Lomachenko ne yapıyor? Vasil Lomachenko ne yapıyor? Gardını arıyor. Bak iyi takip et. Bu şekilde bak. Bu şekilde. Duruyor. Yani bu şekilde. Yani ellerin oynayacak bellerin. Bellerin her zaman oynayacak. Ayakların. Örnek vereyim. Mesela rakibin ne yaptı? Yumruk attı. Buradan kaçtı. Buradan attı. Buradan kaçtı. Buradan attı. Buradan kaçtı. Yani bunların hepsini ama kaçtığında da ne yapacaksın? Ben biraz fazla eğiliyorum. Yani göreceksin. Yumruğu mesela buradan kaçtığında buradan göreceksin. Yumruk gereken. Buradan. Yani bunları hep göreceksin. Mesela attı. Buradan kaçtın.
Tekrar geliyor yumruk. Buradan tekrar alacaksın. Veya buradan kaçtın. Tekrar alacaksın. Ben de gitmişim ve şimdi de sana Bunlara dikkat edeceksin. bu yılki birincisini takdim ediyorum. Şu mesajlara bakayım. Killam nerede? İşte orada. Şimdi yakında arkadaşlar. Yakında hocam yarın Konur maçı, Rogram maçı var. Aynen öyle. Ama benim o maçlarda çok fazla dikkatimi çekiyor. Mesela arkadaşlar yakında ne yapacaksınız? Bir saniye. Şimdi yakına geldiğinde ayaklarını birbirinin karşısına getireceksin hemen. Boksörle yakın mesafeye girdin ya. Örnek vereyim. Bir saniye. Yakın mesafeye girdin ya. Şöyle alayım bir saniye şunu. Bir saniye. Şimdi yakın mesafeye girdiğin zaman ellerin burada. Mesela yakın mesafe ayağını direkt arka ayağını direkt ön ayağının karşısına geldi. İkisi de karşılıklı olacak. Çünkü yakındasın. Çünkü rakibin yumruk attığında kaçtın. Bak kaçtın ayaklarınla. Ayakların dizlerine çökeceksin. Bak kaçtın. Buradan kaçtın. Ne yapıyorsun? Buradan vuracaksın. Buradan. Yani buradan. Bak. Yani hep yumruklarım. Mesela buradan kaçtın. Tık. Buradan vurduğun zaman bak şimdi buradan kaçtın ya. Buradan vurdun. Şimdi buradan yumruk geliyor. Hemen aynı vurduğundan mesela sağ kroşeyi vurdun ya. Aynı tarafa. Vurdun. Mesela oynadın. Sol vurdun. Aynı tarafa kaçacaksın. Tık. Buradan böyle. Çünkü bunu vurduğunda karşıdan sana yumruk gelecek. Doğal olarak yumruktan kaçacaksın. Ben öğrencilerimin kopya çekmediklerini Şimdi arkadaşlar buradan yumruk vurduğunda mesela ne yaptın? Buradan kaçtın. Yumruğu vurdun. Doğal olarak buradan sana yumruk gelecek. Ne yapacaksın? Buradan tekrar vurur vurmaz hemen iskif yapacaksın. Veya buradan vurdun. Doğal olarak rakibin de sana buradan vuracak. Hemen vurduktan sonra aynı tarafa iskif yapacak. Bir daha vuracaksın. Sen onu yakalayacaksın. Bunlara dikkat edeceksin. Yani yakında olduğun zaman her zaman bellerin oynayacak. Hiç durmayacak. Yakındasın. Bellerin hep oynayacak. Hep yumruk vuracaksın. Ama bir de şöyle bunu buradan aşmayacak. Açmayacaksın. Böyle açmayacaksın. Yakından ne yapacaksın? Burada oynuyorsun. Ama bu yakından şöyle. Buna alışmadığınız zaman yakından vuramazsınız. Bunun üzerine çok çalışacaksınız. Şimdi ben vuruyorum. Mesela beni görüyorum rahat bir şekilde. Ama siz rakibinizle yakına girdiğinizde inanılmaz derecede nefesiniz kesilecek. çok önemli. Yorulacaksınız. Biz önce sizin öğrenciniz. Bir saniye. Sonra sen Oscar okulunu. Bir saniye şu yorumları okuyayım. Oradaki hocaların dediklerini yapıyorum. Bir de sende dediklerine katılıyorum. Süper oluyor abi. Teşekkür ederim Fatih Hocam. Hocam neden bayağıdır yayın açmıyorsun ya? Arkadaşlar işlerim oluyor, zamanım olmuyor ama elimden geldiği kadar inanın açmaya çalışıyorum. Güzel taktikler. Abi Lomachenko'yu Şahset Engin abi Lomachenko'yu çok güzel gösterdin. Bir de Mike Tyson'la Gervonta Davis'i göstersem bir de Floyd'u. Arkadaşlar bunların hepsini göstereceğim ben size ama şunu söyleyeyim. Onların hepsini nasıl yapacağız biliyor musun? Mesela hep birlikte şey yapacağız. Mesela siz beni dinlerken aynı anda Floyd'un maçını açacağız. Ve ben size diyeceğim ki Floyd bak burada beliyle nasıl kaçıyor. Nasıl boşalıyor. Mesela o sahneyi söyleyeceğiz. O sahnede beliyle nasıl boşalıyor. Rakibine o alta o direğe nasıl vuruyor. Yani bunu hep anlatarak göstereceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Sen 10 sene çalış. 10 sene çalış boksta. Sen boksu anlamadığın sürece burayla yapmadığın sürece kesinlikle sen hiçbir şey yapamayacaksın. Yani ben söyleyeyim. Benden söylemesi. Ama siz yine bana inanmak zorunda değilsiniz. Beni dinlemek zorunda da değilsiniz. Şurada bana bir engel koyarsınız veya ben size bir engel koyarım. Burada yollarımız ayrılır. Ama ben size her zaman şunu söylüyorum.
Yani boksta şu arkadaşlar. Öncelikle boksu anlayacaksınız. Boksu anlayacaksınız. Boksu anladığınız zaman doğal olarak bu işi çözmüşsünüz demektir. Şimdi buradan yumruğu attın. Buradan yumruğu mesela yumruğu attın. Karşıdan şimdi sen sadece vurmayı düşünmeyeceksin. Çünkü karşında senin bir rakip var. Doğal olarak rakibinde ne yapacak? Rakibinde ne yapıyor? Sana vurmak için kendini hazırlıyor. Şimdi bizim boksörlerde şöyle bir şey var bazılarında. Sadece rakibine vurmaya odaklı. Rakipten de yumruk gelecek. Sen şimdi vurdun yedin. Vurdun yedin. Sol vurdun sol yedin. Sağ vurdun sağ yedin. Kazanan yok. Sen yumruk yediğin karşının da yana kar kalıyor. Senin de yanan. Önemli olan rakibin attığı zaman yumruk yemeden maç almak. Ben örnek vereyim. Türkiye şampiyonalarında olsun veya yurt dışında olsun. Hep elimden benim hep bir felsefem vardır. Bir puanlı olsun benim olsun. Bitti. Çoğu maçımda da emin olun Türkiye şampiyonasında bir puanla şampiyon olduğum maçlar vardır. 2 puanla. Çünkü benim felsefem bu. Ben Floyd'cuyum biraz. Floyd da aynı şekilde. Abi ben kusura bakmadan Türklerden bir şey olmaz. Varsa yoksa futbol, boksta başarımız yok. En iyi adamımız Avni, yurt dışında dünyanın en pahalı kum torbası Avni'dir diye dalga geçildi. Bir bunu hak etmiyoruz. Aynen güzel olur yapalım. Arkadaşlar bol ve akıllı antrenmanlar yapıyorlar. Kulüpler normal kum torbası ip atla bir de lapa hiç ayak hareketleri vs görmesin. Şimdi arkadaşlar boksta akıl olmazsa güç işe yaramaz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben burada boksla ilgili konuşuyorum. Benim anlattığım boksla ilgili anlatımlarıma baktığınızda benim maçlarıma baktığınızda şimdi doğal olarak hani şimdi siz de dersiniz benim doğal olarak takipçilerim diğerlerine göre az. Örnek. Peki ben bu işi biliyorum ama benim takipçim az. Beni izleyen az. Bu yüzden de Allah insana akıl fikir vermiş. Akıl fikir ne zeka vermiş. Bunu da araştırmak, burada bir insanın bu bilgisine inanmak, o bilgili insandan bir şeyleri dinlenmek yerine bilmeyen birisinden de dinlemeyi tercih etmek buradaki arkadaşların elinde. Ben kimseye burada zorla kendimi dinlettiremem veya bilgime inandıramam. Ama benim her şeyim orada. Yaptığım maçlar ortada, anlatımlarım ortada, size verdiğim bilgiler orada. Ben şunu demiyorum zaten. Sadece benden bir şeyler öğrenin demiyorum. Ama yanlış bu işi yanlış anlatanlardan bir şey öğrenmeyin. Doğru anlatanlar, doğru yapanlar da var. Birçok başarılı insanlar da var. Onları bulun ve onlardan öğrenin. Şimdi ben bakıyorum boksu bilmeyenler boksu anlatıyor. Hep bunu konuşuyoruz zaten. Şimdi tutturmuş bir kesim gerçekten bunların peşinde yani. Ama yapacak bir şey yok. O ona inanmış, inandırmış kendini. Yani ya ben kendimi iyi anlatamıyorum, boksu iyi anlatamıyorum. Ya da o arkadaş çok iyi anlatıyor. Ona ben bir şey diyemem ama takdir etmek lazım. Yani insanlara boks bilgisini inandırmış. Ama baktığınız zaman sorsanız ki geçmişte başarın ne? Ne yaptın boksta? Veya kaç tane kişi senden boks öğrende başarılı oldu deseniz belki kimseyi göstertemez. Ama bu arkadaşın istemediğiniz kadar takipçisi var. Yani bura sosyal bir platform. Yani kimseye şunu diyemezsiniz. İşte senin bilgin, boks bilgin kötü. Burada sen yayın yapamazsın veya boks anlatamazsın deme şansınız yok. Bunun kararını YouTube veriyor. Ben de öyle mesela. Bana da kimse şunu diyemez. İşte senin takipçin az veya sen boksu bilmiyorsun. Yanlış anlatıyorsun. Sen boksla ilgili konuşma kimse de diyemez. Çünkü burası özgür bir platform. Herkes bilgisayarına dayalı donanımına inanan herkes burada kendini anlatabilir arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Saate bakalım. Arkadaşlar 10.30'a kadar iyi bir katılım olmazsa yayını 10.30'da kapatacağımı söylemiştim.
Bunda hemfikiriz. Siz de şimdi sorularınızı sorun. Son sorularınızı, yavaş yavaş da süremiz doluyor. Büyük bir ihtimalle de büyük maçlar olmadığı zamanlar bizde şöyle bir şey var. Boksu unutuyoruz. Ne zaman ki büyük bir maç oluyor, dünyada tanınan boksörlerin herkes boksu takip ediyor. Onların maçı hariç kimse boks ilişkisini kesiyor çoğu. Abi bu aralar haftada 2,5-3 kilogram zayıflıyorum. Burası haftada 40 derece, sence normal mi? Normal yani, herkes zayıflıyor. Yazın hep böyle. Kışın insanlar kilo alıyor. Yazın zayıflıyor. Bayan Madur, çok haklıydınız. Söylediklerinizin hepsi doğru. Kötü öğrenci yok. Bir daha bir Wilder maçı Eylül'e ertelenmiş. Aynen öyle. Tyson Fury Covid-19 testi pozitif çıkmış. Maç ertelenmiş. Duydum, ben de aynen duydum. Ne izliyorsun abi? Televizyonun sesini kıs, yoksa telif yersin. Dur bakayım, az kısayım. Bundan da yer miyiz telif ya? O kadar değil herhalde ya. Ya gerçekten bu teliflerden de korkmaya başladım ya. Yok, bundan da yemeyiz herhalde ya. Yok yok, o kadar değil yani. Onun şey olmaz. Zaten teliflerle başım belaya girdi zaten. 2-3 tane telif yedim. Canlı yayını gösterdim. Bir maçta şartel diye indirdiler şarteli. Zaten YouTube'da yayın yapanların %80'inin korkulu rüyası telif. Yani çünkü herhangi bir ses, bir şarkı olduğu zaman doğal olarak YouTube şarteli çekiyor. Yani bu yüzden bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen, yani şurada bir şey bile, sözden bile doğal olarak şey yapabiliyor. Aynen hocam. Evet, ben de canlı yayın yapıyordum. O anda dizi izliyordum. Canlı yayın durdu. Aynen öyle oluyor. Hocam tatilde misiniz? Yok, evde değilim. Yani küçük bir tatil gibi bir şey yani. Böyle kafa dağıtmak, işte kendimi eğlendirmek. Onun gibi bir şey yani. Hoşuma gidiyor bu. Sevdiğim yerlere gitmeyi çok seviyorum. Mesela daha önce gittiğim, görmek istediğim yerleri tekrar görmek özlem oluyor bende. Doğal olarak geliyorum. Sevdiğim yerlerde biraz kafamı dağıtıyorum. E, Yani sonra da tekrar e, evime geri dönüyorum işin açıkçası. Zaten bizim ana vatanımız Ordu. Ordu'ya geri dönüyoruz. Çok da disiplinliyim. 10.30'dan aşağı kapatmayacağım yani. Bundan emin olabilirsiniz. Yayında bir kişi de olmasa 10.30'dan bir dakika önce yayını kapatmayacağım. Yani verdiğim sözü tutarım. Ne dedim? 10.30'a kadar yayın açacağım. 10.30'da bir dakika önce bile kapatmayacağım. 10.30 geçecek saat.
Faruk beni öldürdü Faruk. Evde misiniz? Alo geliyor mu? Bir saniye. Hocam e, denizde misiniz? Yo şeydeyim. Denizde değilim yok. Bir oteldeyim arkadaşlar. Denizde değilim. Bir oteldeyim. Ha anladım hocam. Bir dost geliyor kardeşim. Şimdi geliyor yorumlar geliyor şimdi. Hocam yazdıklarımın hiç gelmiyor sandım. Yok geliyor arkadaş. O yüzden ard arda yazdım. İyi yaptın. Kusura bakma. Yok sorun değil. Abi en fazla kazandığın ne kadar bokstan? 31.750. 31.750. Yani boksta çok fazla para kazanamadık arkadaşlar. Yani boksta para işte dünya şampiyonasında örnek vereyim. Olimpiyatta özellikle de amatörde para olimpiyatta. Hocam seviliyorsun sağ ol kardeşim sen de öyle. Yani boksta dediğim gibi para olimpiyatlarda dünya şampiyonasında Avrupa şampiyonasında buralarda yine güzel paralar var. İyi paralar alıyorsun şampiyon olduğunda. Doğal olarak da bizde bir de profta para var. Aynen. En büyük para profta zaten. Amatörde de değil emin olun. Proftaki para hiçbir yerde yok. Profta olsaydım belki şu an altımda düşüneyim mi bakayım. Belki bir Porsche olurdu. Bugatti olurdu. Bir tane yazlık bir evim olurdu. Ordu'da bir villam olurdu. Başka ne olurdu? Çok güzel bir boks salonum olurdu. Başka başka ne olurdu? Başka da başka da çok fazla da bir şey olmasın zaten. Bu kadar yeter. Yani tutup da sırtımızı öbür dünyaya götürecek değiliz yani. Bu kadarı yeter herhalde. Öğrenciniz olmak isterim. Öğrencim olmak istersin. Abi niye profa çıkmadın? İstesen çıkardın aslında. Ya profa çıkardın şimdi doğal olarak ben kendimi torba niyetine çıkmam. İyi bir kulüp olur, iyi bir prof kulübü olur. Yani ben dövüşürüm. Ama gidip de yani kendimi 3-5 kendini akıllı zannedenlere gidip de kendimi kullandıracak da halim yok işin açıkçası. Ha, beni zirveye taşıyacak birisi olur. İşte der ki bana işte zirveye yürüyeceğiz. Birlikte kendine güveniyorsa yürüyelim derse ben de tamam derim. Doğal olarak yürürüz. Ama şimdi benim üzerimden birileri para kazanacak işte beni kullanacak. Doğal olarak ben de buna onay verme şansım yok arkadaşlar işin açıkçası. Hiç boks yapmam. Kendimi de bu saatten sonra kimse de kullandırmam. Yeter artık yani 21 yıl yaptık. Dövüştüğümüz kadar zaten dövüştük. Bizi zaten tanıyan iyi tanıyor, iyi biliyor. Boksumuzu da iyi biliyor. Boksumuzun kalitesini de yani ben de onların boksunu biliyorum. Kalitesini de aldığı madalyalarını da çok iyi biliyorum. Yani çok güzel şampiyonluklar aldı. Yani onlar çıkardı. Son 8 dakika. Instagram'da Canalo'yu takip ediyorum. Boksör yetişiyor hatta. Güzel. O abi 15 yaş geçmiş boksta. Yo geç değil. Geç değil. Sen hiç şey yapma. Geç değil. Çünkü şöyle insan erken yaşta boksa başlayınca gerçekten bokstan bıkıyor yani. Ben onu söyleyeyim sana. 15 yaş geç falan değil. Tam zamanı. Emin ol tam zamanı. Yaşım 8 öğrenciniz nasıl olabilirim? Yaşım 8 öğrenci nasıl olabilir hocam? Boksa başlamak için yaşım geç mi? Geç değil aslında tam yaşı. Öğrenci olmak isterim. Yardım eder misiniz? Yani tabii bu şehirde olsan yardım ederim ama sen yani bu şehirde olsan yardım ederim ama sen yani kendi şehirde salona gitmen gerekiyor. Hem yaşı küçük. Mesela büyük gelirdim ben de ara sıra çalış. Abi Canelo
ve Anthony Joshua'nın kazandığı paraların çocuk boksörlere harcıyorlar. Güzel yani. Ordu'da oturuyorum ben de. Bir dost. Ordu'da oturuyorsun sen. Ben seni tanıyor muyum peki? Ben seni tanıyor mu yoksa sen beni tanıyor mu yani? Ee, Yemişli'de oturuyorum hocam. Hocam Ordu Ege mi? Akdeniz kardeşim Mustafa Okan. Akdeniz Ordu. Dondunuz hocam. Yo donmadım. Yayın donuyor. Abi. Hocam. Alo dondunuz. Allah Allah. Yo burada donuk gözükmüyor. Ha, yo şimdi iyi. Bir şimdi dondu. Yani orada salon açtığım zaman gelirsin kardeşim. Çalıştırırım seni sıkıntı yok. Yani elimden geldiği kadar sana yardımcı olurum. Ben seni tanıyorum önceden hocam. Gerçi orduda da bizi tanımayan yok ki. Orduda Erdal İnanlı'yı kim tanımıyor ki? Hocam açık camı salon. Aynen salonu açacağım inşallah. Bir dost anlat bakalım. Sen ben nereden tanıyorsun? Bir söyle bakalım. Hocam bir aya gelirim çalıştır beni. Arkadaşlar çok arıyorlar şu an. Çok çok aramaya başladılar herhalde aynı anda. Şimdi de yayını kapatacağım zaten. Çünkü 4 kişiyiz. Yani tamam bu da şey değil ama işte biraz daha kalabalık olsak hem daha iyi olurdu. Çok fazla soru olurdu. Hocam bir aya gelirim çalıştır beni. Neredesin hocam? Buradayım. Bir dost sen beni nereden tanıyorsun? Onu söyle bakalım. Bir dakika hocam. Abi GG Sports diye bir kanal var. On Abi GG Sports diye bir kanal var. Onunla irtibat kur. Ortak yayın yapın. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey ya. İnsanlar eskisi gibi değil. Yani nasıl söyleyeyim? Boş ver. Kimseyle bir şey yapmaya gerek yok yani. Herkes kendi dünyasında kavrulmak istiyor. Herkes kendi dünyasında kavrulup gitsin. Ha, birisi bana derse ki örnek vereyim. Ortak yayın açalım. İşte bir şey derse yani ben de geri çevirme olmaz. Onu söyleyeyim. Tabii sevdiğim birisi ise yani samimiliğine inanırsam doğal olarak olur. Ama inanmazsam ben o kişiyle de hiçbir şekilde yan yana dahi durmam. Benim yapım çok farklı. Ama şu bir gerçek. Ben kolay kolay samimi gördüğüm hiçbir e, kimseyi geri çevir bu saatten sonra yer alamaz. Şimdi burada arkadaşım biri vardı. İşte yok işte bu arkadaş da ben şunu gördüm benimle dalga geçiyor. Yani burada arkadaşlar şöyle beni iyi insanlar da takip ediyor. Bana muhalefet olan insanlar da burada beni takip ediyor. İşte arkadaşım biri işte yazıyor ki bana işte bende çok işte ben senin yanına geleceğim İstanbul'a. İşte spor salonu açacağız birlikte. Maddi güç bende. Nereye istersen açacağız. Ama bu kişi de sahte bir isimden sadece şey yapıyor. Madem dedim senin paran çok olduğunu iddia ediyorsun. Yani doğal olarak bir denemek istedim onu. Katıl butonuna katıl dediğimde bir daha canlı yayına gelmedi. Bir anda canlı yayından gitti. Yani dediğim gibi arkadaşlar burada aslında herkeste çok fazla samimi konuşmak iyi değil. Yani bazılarında hak ettiği gibi cevap vermek gerekiyor. Ama ben samimi gördüğüm insanlara elimden geldiğince samimi cevaplar veriyorum. O kişiye de cevap vermiştim. Hatta ben ona demiştim ki benim için para pul önemli değil.
benim yanımda para geçmez demiştim. Ama o ısrarla işte ben geleceğim. Ben senin samimiliğine inandım. İşte şu tarihte İstanbul'dayım. Ha, bunu da yapan çok iyi biliyorum. Beni önceden tanıyan birisi. Bu şekilde abi o abimiz de iyidir. Seni bilmiyor olabilir ama kabul eder, büyük bir boks hayranı. Abi bence ben nasılım? Ben de bir gelecek seziyor musun? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Seni ben boksunu tam olarak görmedim. Arkadaşlar iyidir veya kötüdür. Beni de YouTube'da bilmeyen yok. Onu da söyleyeyim. Boksu takip eden hiç kimsenin beni bilmeme şansı yok. Çünkü ben zaten YouTube'da şu anda zirvede olanlardanım. Yani YouTube beni zaten her seferinde zirvede çıkarıyor. Zaten örnek vereyim, büyük boksörlerin maçı olduğunda zaten ben ilk 3 sırada, ilk ikinci sırada çıkıyorum zaten. Yani ben orada beni görmeme şansı kimsenin yok veya beni bilmeme şansı yok. Yani ben şu bir gerçek. Ben o kişi için senin söylediğin isim için kötü demedim. Kötü kesinlikle demedim. Ama sadece şunu söyledim. Artık devir doğrudur. Sen video atman lazım Mustafa Okan. Sen bana videonu at, WhatsApp'tan falan videonu atman lazım. Ben senin o zaman nasıl olduğunu söylerim. Ben sizi hocam, ismim Ayaz. Ben sizi şampiyonluklarla duydum. Ordu hakkında boks ile ilgili haberlere bakıyorum. Aynen, Ordu ile ilgili boks haberlerine bakarsan benimle ilgili çok fazla skandal haberler duymuştursun. Yani Ordu'da boksu ateşleyen zaten benim. Boksa adrenalin yaşatan, boksa gerçekten hak ettiği değeri fazlasıyla veren benim. Boks Ordu'da benim sayemde gerçekten ismi çok duyuldu. Gündem oldu ve bundan sonra da sanki benim sayemde Ordu boksu level atlayacak. Hak ettiği değeri görecek. Şu anda Ordu boksu imekliyor. Allah'ın izniyle ayağa kalkıp koşacağı zamanlar da gelecektir. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Bizi sevenler arkamızda olduğu sürece biz yürüyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben dediğim gibi zaman eski zaman değil. Yani herkesin bir kendi kafasında bir dünyası var. Belki bu sizde de öyledir. Bunu bilemeyeceğim. Herkeste şöyle bir şey var. Herkes kendi dünyasını kurmuş ve o dünyanın içerisinde mutlu olmaya çalışıyor. Belki ben de o şekildeyim. Diğer arkadaş da o şekilde. Kimsenin dünyasına girip kimseyi de rahatsız etmeye gerek yok. Ha, bizim dünyamıza gelip örnek vereyim. Dünya Allah'ın dünyası da, yani şöyle. Bu şekilde ortamlarda söyleyeyim en iyisi. Yani bizi seven insanlar buraya geliyor. Ben kesinlikle kimseye işte gel git kesinlikle demem. Müsait olduğunda gelir, sohbet eder, konuşuruz, gider. Yani bu şekilde benle şunu demedim hiçbir zaman. İşi olduğunda gitme, nereye gidiyorsun? Kesinlikle demedim. İşini hallet. İşin varsa işin daha önemli dedim. Bir sonraki yayında görüşürüz dedim. Bu şekilde oldu hep. Yani benim yapım bu şekilde. Arkadaşlar saat kaç oldu? Saat 22:33, 10.30, 3 dakika olmuş. Antrenman videoları, onları bana gönder. Ben senin eksiklerini söyleyeyim. Sen de gerçekten kalbi gönlü güzel, temiz bir arkadaşımızsın. Bu işe de gönül vermişsin belli. Ben de sana söyleyeyim. Yani onlara eksiklerini söyleyeyim. Onlara dikkat edersin. Onların üzerine yoğunlaşırsın. Daha iyi olur. Yani senin seviyendeki boksörlerin içerisinde level atladığını göreceksin. Yani farkın ortaya çıkacak. Buna inanabilirsin. Abi nasıl ulaşayım sana? Instagram'dan şey yap. Instagram'dan ulaş bana. Instagram'dan bana ulaş güzel kardeşim. Mustafa Okan. Abi sana bir soruyu sor. Sorunu sor.
ve sonrasında Instagram'dan ulaş. Ben sana oradan numaramı vereceğim. Ben yakın dövüşte çok yumruk yiyorum. Karşımdaki kişi 70, ben 95 kiloyum. Ya o biraz sana göre daha hızlı. Sen yavaşsın. Ya iyi savunma yapamıyorsun ya da onu yakalayamıyorsun. Yumrukların daha ondan yavaş ve o belki de senden biraz daha boksu iyi biliyor. Senden daha tecrübeli. Bu yüzden de olabilir. Yani birçok neden var. Onu görmek lazım. Yani ben onu izlemem lazım. Senin antrenman videolarını, maç videolarını ben ona göre zaten sana söylerim. Tamam abi, sağ ol. Ben de yatacağım. İyi geceler. Allah'a emanet ol. Tamam, sen bana Instagram üzerinden ulaş. Videolarını da oradan da atabilirsin. WhatsApp'tan da atabilirsin. Fark etmez. O sona kalmış. Pardon. Instagram üzerinden de atabilirsin. WhatsApp'tan da atabilirsin. Hangisi uygun gelirse bana gönder. Yani onu unutma, ben bakayım eksiklerini söyleyeyim senin. Şimdi kapatıyorum ben. Bir dost, şimdi kapatıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi davranın. Hocam orada çok kapalı oluyor. Doğru mu? Hocam orada çok kapalı oluyor. Doğru mu? Aynen öyle. İyi geceler. İyi geceler Fatih Hocam. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz inşallah.